zıplatma. Nasıl zıplatılıyordu? Hayır lütfen. Lütfen. Öyle orada kal. Güzel, güneşli bir İstanbul gününden herkese selam. Biz şimdi Kuzguncuk'tayız. Kuzguncuk, İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı bir semt. Mahalle kültürünün yaşadığı bir semt aslında. Kuzguncuk'un içerisinde gezerken çok farklı kültürel katmanlarla karşılaşıyorsunuz. Mesela Musevilerin yapmış olduğu sinagoglar var. Rumların ve Ermenilerin yapmış olduğu kiliseler var. Müslümanların yapmış olduğu camiler var. Kuzguncuk'un cumbalı evleri ve boğaza inen merdivenleri meşhur. Biz de şimdi tam öyle bir merdivenin üzerinde oturarak bu açılışı yapıyoruz. Çok acıktık, kahvaltımızı edeceğiz. Ardından Kuzguncuk sokaklarında kaybolacağız. Buyurun. Kuzguncuk'ta şu anda biz vapur iskelesindeyiz. Kahvaltıya geldik buraya. Tost aldık kendimize. Aslında simit alacaktık ama maalesef simit kalmamış. Dedik ki daha iyi tost yeriz. Ekmek yoksa pasta yiyin diyorlar ya. Şimdi biz kahvaltımızı edeceğiz. Denize nazır. Şöyle deniz manzarasını da size göstereyim. Şurada şöyle bir deniz manzarası var. Biz manzaralı köşeyi ne yazık ki kapamadık. Onu kapanlar da vermiyorlar. Biz burada arkadan meylül izliyoruz ve tostumuzu yiyeceğiz, Kuzguncuk'u gezeceğiz. Kuzguncuk'un en fotojenik yerine geldik. Simitçi Tahir Sokak'tayız. Arkamda görmüş olduğunuz şu renkli binalar burada fotoğrafçıların çekim alanı. Herkes kamerasını alan, fotoğraf makinesini alan buraya geliyor ve burada bu ahşap evlerin önünde çekim yapıyorlar. Özellikle de evlenen çiftler geliyorlar, nişanlanan çiftler geliyorlar. Burada düğün ve nişan fotoğraflarını çekiliyorlar. Çünkü gerçekten evler çok fotojenik. Ancak evlerin içinde yaşayan insanlar bu durumdan pek memnun, mutlu değillermiş. Çünkü gelen misafirler fotoğraf çekileceğiz diye onları rahatsız ediyorlarmış. Diğer taraftan bu ahşap evler tarihi ve böyle bayağı hani Kuzguncuk'un eski 17. 18. 19. yüzyıllarına aitmiş gibi görünseler de sadece 30 yıllık binalarmış. Bu yüzden aslında tarihi bir anlamları da yok. Sadece görsel 3-5 tane evden oluşuyor ama fotoğraf çekim noktası olarak bayağı rağbet görüyor. Keşke evlenmeden önce bilseydik de biz de gelseydik. Evet. Bunların önünde çekilseydik ya. Çok güzel olurdu Aynen. yani, değil mi? Rahatsız etmeden şöyle kenardan çıkalım. Hatta eğilerek geçelim ki insanların fotoğraflarını bozmayalım. Ya biz şimdi Bildür'le beraber böyle video çekerken işte ne bileyim detay görüntü falan alırken tam böyle ayarlıyoruz. En doğru açıyı bulmaya çalışıyoruz falan. Çekeceğiz. Önümüzden biri geçiyor. Tamam diyorsun, videoyu siliyorsun. Tekrar hazırlanıyorsun. Tam çekiyoruz. Birisi daha geçiyor falan. Bazen gerçekten saçma sapan bir bina çekmek için 10 dakika o binanın önünde beklediğimiz olabiliyor. İnsanlar bunu rahat bıraksınlar da çekelim diye. O yüzden bizde de bir tik oluştu. Birileri eğer şey yapıyorsa, çekim falan yapıyorsa böyle ya eğiliyoruz ya kenarından ya arkasından geçmeye çalışıyoruz. Rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Şöyle bir tane ev bulduk. Turunculu sarılı. Bildür resmen evle takım oldu. Evin bir parçası. Yanında eşantiyon veriyorlarmış gibi duruyor. Burası hep benim. Evet, Bildür'e ait bir yermiş gibi duruyor sanki böyle. Tam olarak oturdun. Hatta kapıya yapışsan hiç anlaşılmazsın. Kapı gibi durursun. Desenli bir kapı gibi olursun. Kuzguncuk'ta Ayios Pantelimonas Rum Ortodoks Kilisesi'nin önündeyiz. 19. yüzyılda yapılmış neoklasik bir yapı burası. Adını da o dönemin şifacısı olan Aziz Pantelimon'dan alıyor.
günümüzde halen Rum Ortodoks cemaatinin ibadethanesi olarak hizmet veriyor. Yalnız bugün kapalı olduğu için ve dışarıdan herhangi bir şekilde ziyaretçi almadıkları için biz içine giremiyoruz. I know sooner or later it will come, the day that I know I'm in love. Will it Kuzguncu'ya gelmişken Fethi Paşa Korusu'na gitmemek olmazdı. Şimdi Fethi Paşa Korusu'na doğru ilerliyoruz ama bayağı dik bir yokuş var. Böyle nefes nefese yorula yorula çıkıyoruz. Kesildik. Ya ama arkamızda inanılmaz bir manzara var. Gerçi biz çıkarken manzara kaybolmuş. Yo var. Var. Kamera, Çok kamera iyi. görmüyor manzarayı ya. Niye? Görüyordur belki, gördüğünü biz görmüyoruz. Şurada böyle küçücük görüyor musunuz onu? Aha. Boğaz manzarası var orada bir tane. Hatta Boğaz Köprüsü görünüyor şu anda. Ama siz tabii ki piksel piksel gördünüz o kısmı. O kadar da iyi göremediniz. Şimdi biz Fethi Paşa Korusu'na gidiyoruz. Oraya gittiğimizde görüşürüz. like birds that are spreading wings? So every night I stare at the moon. Just to Biz şimdi Fethi Paşa Korusu'na geldik. Dereden tepeden geçerek. Hadi bakalım gezi başlasın. know who you are yet. You seem a bit hard to get, but I know you're out there. I just wait for the day where the sky will spread open its clouds, so the sun can just stop hiding out. Girersek nasıl çıkacağız? İşte. Onun için girmiyorum. Ben de çıkartamam seni. Çıkamam mı kendi kendime? Girdim. Girdim. Nasıl çıkacağım bilmiyorum. Yok. Beni kim çıkaracak? Çık bakayım. Önce biraz sallanayım, dur. İyi hadi. Bakalım Billur girdiği yerden nasıl çıkacak? Kısmet. Evet, 6 yaşındaki Billur şimdi 12 girdiği yerden diyelim bari. çıkacak. 12 mi? Evet. Bulmuşsun yolunu ya. Sıkıntı olmadı. Sakın zıplatma beni lütfen. Artık ben ağrım. Kilo aldım. Yapma. Nasıl zıplatılıyordu? Hayır lütfen. Lütfen. Öyle orada kal. Oh. Yapma lütfen. Küfür dedim. Kötü bir şey söylerim bak. Tutuyorum ha. Pis. Bak ben sana yapıyor muyum? Hadi. Kilo alıyorum. Yapma. Lütfen. Tamam hadi. Pis. İndiriyorum. İndir. Ay karga. Dedi. Çık şu dala bak dedi. Çıktım baktım o da. O karnem. Tamam. Başarılı bir operasyondu. Evet. Ölüyordum. Fethi Paşa Korusu'na geldik. Ahmet Fethi Paşa 19. yüzyılda yaşamış asker ve devlet adamı. 1858 yılında vefat etmiş. Arkamda görmüş olduğunuz Fethi Paşa Korusu ona ithafen bugün Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir sosyal tesis olarak
hizmet veriyor. Buraya gelebilir, bu güzel doğanın atmosferini içinize çekebilir, çayınızı içebilir, kahvaltınızı yapabilirsiniz. Mükemmel bir mesire alanı, dolaşıp gününüze tat katabilirsiniz. Kuzguncuk'taki birkaç sinagogdan birinin önündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz Bet Nissim Sinagogu, Sefarat Yahudileri için yapılmış 19. yüzyıldan günümüze gelmiş olan bir yapı. Ancak günümüzde tadilat görüyor ve yakın zamanda açılacağı bilgisini aldık. Bu nedenle içini gezemedik. Biz yolumuza devam ediyoruz. Eskiden buralar hep bostandı derlerdi ya, işte oraya geldik şimdi. Kuzguncuk Bostanı'ndayız. Kuzguncuk Bostanı 100 küçük parsele ayrılmış. Bu parsellerden 50 tanesi halkın hizmetine açık. Gelip burada işte sebzelerini, meyvelerini ekebiliyorlar. Diğer 50 tanesi ise okulların ve bilimle ilgili merkezlerin kullanımına açılmış. İşte çocuklar burada sebzeleri, meyveleri tanıyorlar. Ekin nasıl ekilir, işte hangi ilaç kullanılır, ne yapılır onları öğreniyorlar. Diğer 50 parselde onlara ayrılmış. Hemen arkasında da ahşap evleri görmektesiniz. Böyle küçük bir bostan. Şurada bazı domatesler falan var. Mesela ekmişler, kimin domatesi ise tutmuş. Bayağı güzel böyle vermiş. 8-10 tane domates görüyorum ben orada. Tarihi vardı sanki buranın. Eylül ayında halka açılıyormuş. İsmini yazdırıyormuşsun, kurayla seçiliyormuşsun. Ya keşke her semtte olsa da böyle biz de mesela bahçeye olan özlemimizi bu şekilde giderebilsek. Ay çok iyi olur. Gelsek bir parsel neyse alsak, şöyle eksek bir şeylerimizi falan çok Ay. şık olurdu yani. Hayallerimizden bir tanesi aslında ama ne yazık ki her yerde yok. Genelde aslında İstanbul'da Anadolu yakasında var. Mesela Kadıköy'de de var Kadıköy. böyle bir şey. Üsküdar'da da var ama Beylikdüzü'nde yok. Bakımı kolay diye bir tek biber ekmiş herhalde. Oraya mısır ekmişler ama hepsi kurumuş. Aa bak, kırmızı küçük biberler var orada. Onları da sulamamışlar. Biber su istiyor ama değil mi? Evet, çok ister. Ay yazık ya. Benim olacaktı. Tabii canım, biz coşturmuştuk Ağlatırdım, burayı of böyle. of. Çam ağacı bile ekerdik buraya. Bu parsellerin böyle 6 tanesi senin. Ne yaparsın? Deliririm. Mesela bak burada domates falan var. Domates ekerim İşte net. şurada biberler var. Biber de net ekerim, o en kolay bakımı zaten. Mesela hiç karpuz yok, kavun yok. Karpuz kavun var ama daha yavrulamamış. Ha. Meyve vermemiş, ben gördüm. Yani bostanı verimli kullanır mısın onunla bilmiyorum da. Kullanırım. Bak ben ne ekerdim biliyor musun? Genelde böyle şey ekmişler. Sebze falan ekmişler ama eğer kabul ediliyorsa meyve ağacı ekerdim. Ağaç ekemez. Niye, yasak mı? Sanmıyorum. Yani Evet. Ama değil mi? Sonrasında toplatamazsın. Bunları yine Aynen. vakti gelince, sezonu gelince Bunlar başkasına sezonluk. veriyorlar. Atıyorlar. Bitkiler Ama- direkt sezonluk. Tek Aynen. sezon sonra ölüyor. Ağacı ama kimse kıyamaz da. Evet. O bostan ömürlük senin olur o zaman. O zaman ağaç ekelim. Şurada bir emlakçının kedisi var. Dükkanın içinde ama aklı fikri dışarıda şu anda. Kim ne yapıyorsa oradan izliyor dışarıyı. Ya çok deli bir şey ama. Az önce bana cilveler, nazlar falan yaptı orada. Kedi çıkabilir levhası var. Aynen ha. İlk kez görüyorum böyle bir şey. Hani inek çıkabilir falan filan oluyordu da kedi çıkabiliri görmemiştim ya. Ama Zaten- her yerde kedi var zaten. Evet, burası kedileriyle de meşhur bir yer. O yüzden böyle dikkat edilmesi amaçlı küçük bir şey yapmışlar. Jest. Haklısın. Ne haber? İyi misin? Sen Kuzguncuk kedisi misin? Gerçekten mi? Kuzguncuk sokaklarında gezerken Passiflora bitkisi bulduk. Hayatımızda ilk kez böyle bu bitkiyi yakından görüyoruz. İnanılmaz güzel, görkemli bir tipi var. Bir de şöyle, nerede onlar? Bunun, evet. Mesela şu Güldür'ün elindeki bozulmuş ama böyle biraz daha farklı. Hatta olgunlaşmış bir tane bulmuştum. Bak Aha. şu, evet. Sonra şurada var. Ay, Böyle yumuşacık meyveleri. Bunlar keklerde falan kullanılıyormuş. Çiçeği de galiba
sakinleştirici falan olarak mı kullanılıyordu? Benim Ne bildiğim oluyordu? kadarıyla öyle, evet. Değil mi? Öyle bir şeydi. Ve böyle sarmaşık gibi bir bitki. Hani burada bir tel örgü var. Tel örgüye sarılmış. Böyle bir sarmaşık. Billur dedi oradan, koş koş meyve buldum falan diye. Çok güzel. Meğersem pasifloraymış ya. Ay, sanat eseri. Çok güzel, gerçekten harika bir bitki ya. Kuzguncuk vakti zamanında çeşitli dizi ve film setlerine de ev sahipliği yapmış. Arkamda görmüş olduğunuz Ekmek Teknesi dizisinin film setinden bir parça. Aynı zamanda Perihan Abla dizisinde de bu arkamda görmüş olduğunuz mekan bir kebapçı olarak kullanılmış. 2000'li yıllarda Ekmek Teknesi o dönemlerde çok popüler bir diziydi. Evet. Evet, sen izledin mi o diziyi? Çok güzeldi. Ben de izledim ama çok net hatırlamıyorum, ama bazı replikleri hala günümüzde sosyal medyada karşımıza çıkmakta. Kuzguncuk o yüzden böyle gezerken, dizilerin de müptelasıysanız, karşınıza çıktığında duygulanacağınız anlarla ve köşelerle dolu güzel bir semt. Günaydın usta. Uyku uyutmuyorsunuz be. Her gün her gün. İnadına mı yapıyorsunuz? Paşa Limanı Caddesi'nin devamı olan Kuzguncuk Çarşı Caddesi'nin üzerindeyiz. Oldukça faal olan, hareketli olan, özellikle hafta sonları trafiğin yoğun olduğu bir cadde burası. Bu caddenin üzerinden geçerken büyük ihtimalle eğer Kuzguncuk sevdalısı birisi değilseniz fark etmemiş olacağınız çok küçük bir detay var. 2 tane ibadethane yan yana. Bir tanesi görmüş olduğunuz bu Kuzguncuk Camii. Hemen yanında da Sırp Krekor Lusavuriç Kilisesi yer alıyor. Bu kilise 19. yüzyıldan günümüze gelmiş olan İstanbul'un en eski Ermeni kiliselerinden bir tanesi. Cami ise 1952 yılında yapımı tamamlanmış olan bir cami. Bu iki ibadethanenin yan yana iç içe olması Kuzguncuk'un bu güzel kültürel birleşimlerinden bir tanesini yansıtıyor. ...19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun son Şeyhülislamlarından birisi olan Üryanizade Ahmet Esat Efendi tarafından yaptırılmış olan Üryanizade Camii'nin önündeyiz. Bu caminin en büyük özelliği tamamen ahşaptan yapılmış olması. Cami günümüzde görmüş olduğunuz üzere tadilatta, ancak halen ibadete açık. Geldiğinizde namazınızı kılabilirsiniz. Caminin özelliklerinden bir tanesi de Boğaz'a sıfır konumda oluşu. Aynı zamanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile de komşu olması. Kuzguncuk'a geldiğinizde bu güzel yapıyı da ziyaret etmeyi unutmayın. Kuzguncuk'a biz pazar sabahı saat 8 gibi falan geldik ve şu anda saat akşam 6. Neredeyse bütün bir günümüzü Kuzguncuk'a harcadık ama yine de bitiremedik. Çünkü küçücük minicik gibi görünse de içerisinde o kadar çok detay var ki gezecek, bakacak, keşfedecek. O yüzden Kuzguncuk'a geldiğinizde bir gününüzü rahat rahat burada harcayabilirsiniz. Çeşitli yerlerde oturup bir şeyler içip bir şeyler yiyebilirsiniz. Cumbalı evlerin arasında gezip kaybolabilir. Kültür mozaiğinin içerisinde de tarihe bir yolculuk yapabilirsiniz. Kuzguncuk'ta bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.